Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugünkü tarifimize tavamıza 2 su bardağı su ilave ederek başlıyoruz. 2 yemek kaşığı da şekerimiz var. Şekerimizi de suyumuzun üzerine ilave ettik. Ve 1 yemek kaşığı tereyağını da ilave ediyoruz. Ocağımızın altını açarak orta ateşte, kısığa yakın orta ateşte suyumuz kaynayıp yağ ve şekerimiz eriyene kadar karıştırarak şöyle suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle karıştırarak birazcık daha şekerimi eritiyorum. Birazcık daha suyun içinde erimesini istiyorum. Ve eriyen suyumun içerisine bisküvilerimi ilave edeceğim şimdi. Şöyle bisküvilerimi suyumun içerisine ilave ediyorum. Malzemeler miktarları ile birlikte açıklamalar kısmında olacak. İsterseniz bu aşamada bisküvilerinizi kırarak da kullanabilirsiniz. Ben bütün kullanmayı tercih ettim. Şimdi tavama tüm bisküvilerimi koyarak yumuşamasını bekliyorum. Şöyle suyu iyice emmelerini istiyorum. Suyunu emen bisküvilerimin üzerine 1 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Kakaom ile bisküvilerimi suyun içerisinde eze eze pişiriyorum. Kakaomun her yere gelmesini istiyorum. Çok kakaolu severseniz kakao miktarını da arttırabilirsiniz. Bisküvilerimiz ile kakaomuzu pişiriyoruz. Ezme işlemine devam ediyorum. Ben tarifimin bisküvi hamurunu pişirirken siz de kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olup büyümeme yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Bisküvilerimin iyice ezilip hamur kıvamını almasını istiyorum. Bunun için birazcık daha eze eze karıştırarak kısa yakın orta ateşte bisküvilerimizi pişiriyoruz. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı gördüğünüz üzere. Artık tamamen hamurum toparlanmaya başladı. Birkaç kez daha ezerek artık bisküvilerimi ocaktan alacağım. Şöyle 1-2 tur daha çeviriyorum ve tarifimin altını kapatıyorum. Bisküvi hamurumuz soğuması için bir kasemize alıyoruz. Şöyle tüm hamurumu kaseme aldım. 1 paket vanilya ilave ediyorum. Üzerine mis gibi koksun istiyorum tarifim. Ve karıştıra karıştıra hem hamurumu soğutuyorum hem bisküvilerimi birazcık daha eziyorum. Hem de vanilyamı hamurumun içerisine yediriyorum. Bisküvi kırıklarının böyle küçük parçalar halinde kalması hiç önemli değil. Ağzımızda kıtır kıtır hoş bir lezzet bırakacaktır. Bu aşamada tarifimize fındık kırığı veya ceviz kırığı da ilave edebilirsiniz. Güzel bir aroma verecektir. Evet, birazcık daha şimdi bisküvi hamurumuzu soğutalım. Hem de vanilyamızı iyice yedirelim tarifimize. Siz de bu arada denememizi yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa lütfen yorumlarda yazar mısınız? Şimdi artık bisküvi hamurum soğudu. Elimle şekil verebilecek kıvama geldi. Avuçlarım arasında top şekli veriyorum tarifime. Gördüğünüz üzere böyle Antep fıstığı, Hindistan cevizi ve kakaoya sırayla bulayacağım. İlk önce Antep fıstığına buladım tarifimi. Şimdi bir tane daha top yaptım. Hindistan cevizimi buladım. Diğer topumu da kakaoya bulayacağım. Burada isterseniz çikolatalarınızı ben Marie usulü eritip çikolatayı bulayıp yağlı kağıda serip tarifimizi buzdolabında soğutarak da servis edebilirsiniz. O formu da çok güzel oluyor. Turuflarımız servise hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.